Peki Cumhuriyetçiler ne düşünüyor son yaşanılan gelişmelerle ilgili? Olaylara güvenlik ve hukuk eksenli bir bakışla yaklaşıyorlar ve Fox News'e göre Cumhuriyetçi yetkililer federal göçmenlik operasyonlarının kamu güvenliği için gerekli olduğunu ve operasyonların ulusal güvenliği tehdit eden unsurları hedeflediğini savunuyorlar. Trump yönetimi de protestoları siyasi baskı aracı olarak nitelendiriyor açıkçası. Demokratlarda ise tamamen farklı bir noktadan yaklaşıyorlar. Meseleye yalnızca güvenlik başlığı altında değil, güç kullanımı, hesap verebilirlik ve hukuki sınırlar çevresinde değerlendiriyorlar. Onlara göre Pretty ve Good cinayetleri yalnızca federal göçmenlik operasyonlarının değil, aynı zamanda federal hükümetin denetimsiz ICE operasyonlarının ve denetimsiz yetki kullanımının açık bir sonucu. Demokratlar bu operasyonların durdurulması, bağımsız soruşturmanın açılması ve ajanların yetkililerinin yeniden tanımlanması gerektiğini savunuyorlar. Ve bu tartışma Washington kulislerini izleyen Amerikalı analistlere göre de federal bütçe görüşmelerini doğrudan etkileyecek, hükümetin kısmen kapanmasına giden sürecin önemli başlıklarından biri haline gelmiş durumda şu an. Yani özetle yaşananlar yalnızca bir güvenlik tartışması değil, aynı zamanda federal gücün sınırları, hesap verebilirliği ve bütçe öncelikleriyle ilgili daha geniş bir siyasi krize işaret ediyor olabilir. Şimdi Washington'a dönüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal hükümet 2026 mali yıl bütçesi üzerinde kongrede uzlaşma sağlayamadığı için 31 Ocak'tan itibaren federal hükümet kısmen kapandı diyebiliriz. Buradaki kısmi ifadesi önemli çünkü devletin tamamen durduğu bir kapanmadan bahsetmiyoruz. Ancak birçok sivil federal faaliyetin geçici olarak askıya alındığı anlamına geliyor. Senato yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık geçici bütçe paketini 71'e karşı 29 oyla kabul etti. Fakat Temsilciler Meclisi resmi tatilde olduğu için tasarı ikinci aşamada oylanamadı ve finansman süresi dolduğu anda bazı federal kurumlar kapılarını kapatmak zorunda kaldı diyebiliriz. Bu nedenle ulusal parkların bir bölümü, bazı sivil ofisler veya idari hizmetler şu anda hizmet veremiyor. Buna karşılık ordu, sınır güvenliği, hava trafiği, acil kamu hizmetleri gibi çalışmaya devam etmesi gereken kuruluşlar devam ediyor. Yetkililer bunun birkaç gün sürebileceği ve kısa süreli bir kapanma olduğunu ve uzun bir krize dönüşmesinin beklenmediğini söylüyorlar. Krizin merkezinde iki ana başlık var: bütçe ve göçmenlik politikası. Minneapolis'te yaşanan ICE ve operasyonları sonrası Demokratlar İç Güvenlik Bakanlığı bütçesine yeni denetim mekanizmaları eklemesini istiyor. Bunlar arasında vücut kamera zorunluluğu, tutuklamalarda mahkeme kararı şartı ve bağımsız soruşturma süreçleri bulunuyor. Cumhuriyetçiler ise bu taleplerin göçmenlik operasyonlarını zayıflatacağını savunuyor ve İçişleri Bakanlığı bütçesinin kısıtlanmalarına kesinlikle karşı çıkıyorlar. Senatoda sağlanan geçici uzlaşma bu tartışmayı tamamen çözmüyor. Yalnızca İçişleri Bakanlığı'na 2 haftalık geçici bir finansman sağlıyor. Bu 2 haftalık sürede yeni kuralların ve bütçe sınırlarının müzakere edilmesi planlanıyor. Pazartesi günü mecliste oylama yapıldı ancak bütçenin onaylandığına dair bir sonuç çıkmadı. Kapanmanın sona ermesi için beklenen nihai onay Salı gününe ertelenmiş durumda. Cumhuriyetçi cepheye göre yaşananlar teknik bir duraksamadan ibaret ve Trump senatodaki oylamayla uzun süreli bir hükümet kapanmasının önüne geçildiğini, meclisin hafta içinde tamamlanacağı söyleniyor. Parti liderleri kapanmanın ekonomiye ciddi bir zarar vermeyeceğini ve piyasalar üzerinde kalıcı bir etki yaratmayacağını savunuyorlar. Demokratlarsa farklı bir tablo çiziyor. Onlara göre bu kapanma Trump yönetiminin göçmenlik politikalarındaki sert çizgisinin doğal bir sonucu ve İçişleri Bakanlığı'nın daha fazla denetim olmadan fonlanamayacağını savunan demokratlar, Senato'daki uzlaşmanın yalnızca daha büyük bir krizi ertelediğini, esas mücadelenin şimdi başladığını ifade ediyorlar aslında.